Hayata dair püf noktalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün menekşeler hakkında sizlere birkaç önemli kısa bilgiden bahsedeceğim ve özellikle uzun süredir menekşeleriniz çiçek açmıyorsa menekşelere çiçek açtırabilecek bir sıvı bitki besinden bahsedeceğim. Şu anda gördüğünüz menekşeler gayet çiçekliler ve gayet güzel büyümüşler. Menekşelerinizin bu şekilde bol bol çiçek açmasını istiyorsanız dikkat etmeniz gereken 3 önemli püf nokta vardır. Bunlardan bir tanesi menekşeleri yetiştirdiğiniz topraktır. Toprak kesinlikle yumuşak ve geçirgen olmalı. Eğer yumuşak ve geçirgen olmayan bir toprak tercih ederseniz menekşeler maalesef istediğiniz gibi büyümezler ve istediğiniz gibi güzel sonuç almazsınız. O yüzden menekşenin toprak seçimine dikkat etmelisiniz. Diğer önemli püf nokta ise menekşenin konumudur. Yani menekşeler direkt güneşi değil ama bol ışığı çok severler. Direkt güneşe koyduğunuz zaman yapraklarında sararmalar olur. Bakın hatta burada görmüş olduğunuz menekşelerin bazı yapraklarında güneşte kaldıkları için uzun süre sararmalar olmuş. O yüzden kesinlikle direkt güneşe koymayın. Fakat bol bol ışık alması gerekiyor. Eğer bol bol ışık almazsa menekşeler sadece boyları uzar, yaprakların cılız bir hale gelirler ve çiçek açmazlar. O yüzden menekşenizi perde arkasından bol bol ışık alan bir yere koymanızı tavsiye ederim. Menekşelerinizin yaprakları eğer sararırsa alt yaprakları koparabilirsiniz. Böylelikle zaten menekşeler hızlı bir şekilde yeni yapraklar çıkaracaktır. Ve diğer önemli püf nokta ise menekşelerin sulanma noktasıdır. Kesinlikle sulama da yine menekşelerde dikkat edilmesi gereken bir nokta. Menekşeler normalde çok nazlı çiçekler değildir. Aslında yetiştirmesi kolay olan çiçeklerdir. Fakat sulama noktasına eğer dikkat etmezseniz, fazla sulama yaparsanız ve saksının altı da delikte ise su birikeceği için hem kök çürümesine sebep olur hem de çiçeklerinizde maalesef sineklenme, böceklenme gibi durumlar çıkabilir. O yüzden sulamayı yapmadan önce mutlaka toprağı kontrol etmeniz gerekiyor. Elinizle kontrol ettiğiniz zaman toprak nemli ise su vermenize gerek yoktur. Fakat kuruysa mutlaka su vermeniz gerekiyor. Menekşe sularken dikkat etmemiz gereken diğer önemli püf nokta ise suladığınız menekşenin çiçek ve yapraklarına ve özellikle kök kısmına su girmemesi gerekiyor. Çünkü çiçek ve yapraklarına ve kök kısmına su girerse bu da menekşenin solmasına sebep olabilir. Sulama yaparken ya üstten fıs fıs yapabilirsiniz toprağına ya da gövde kısmına girmeyecek şekilde kenarlardan ya da alttan su koyarak menekşelerinizi sulayabilirsiniz. Böylelikle toprağını sürekli nemli yapmış oluruz. Ve bakın gördüğünüz gibi böyle solan çiçekleri de mutlaka koparmanızı tavsiye ederim. Çünkü sizler bu şekilde solan çiçekleri kopardıkça yeniden çiçekler çıkmaya başlayacaktır. Menekşenin özellikle hem solan çiçeklerini hem de sararan solan yapraklarını koparırsanız menekşeleriniz daha çok sizlere çiçek verecektir. Fakat böyle uzun süreli kaldığı zaman menekşenin yeni gelişim göstermesine bunlar engel olur ve yeni çiçek tomurcukları da hemen çıkarmaz. Bakın bu şekilde benim kopardığım gibi çekinmeden koparabilirsiniz. Zaten yerine yenisi çıkacaktır. Evet ve özellikle menekşelerin çiçek vermesi için tabii ki sıvı bitki besinleri de gübrede kullanmamız gerekiyor. Fosfor, potasyum ağırlıklı. Yalnız hiçbir sıvı bitki besini tek başına yeterli değildir. O yüzden sizlere özellikle bu püf noktalardan bahsetmek istedim. Bu püf noktalara dikkat ettikten sonra ve şimdi kullanacağım muz kabuğu suyunu da kullandıktan sonra menekşelerinizin kısa süre sonra çiçek verdiğini göreceksinizdir. Şimdi sıvı bitki besinimizi bakın muz kabuklarından hazırlayacağız. Sizler de evde tüketmiş olduğunuz muzların kabuklarını atmayıp bu şekilde bir kavanozun içerisine koyabilirsiniz. Muz kabuklarını kavanozun içerisine koyup üzerine de arıtma suyu koyacağım. Muz kabuklarında bildiğiniz üzere çok fazla potasyum var. Potasyum da özellikle çiçeklerin daha hızlı açmasına, daha hızlı büyümesine yardımcı oluyor. Özellikle büyük çiçekler açmasına yardımcı oluyor. Evet, şimdi 2 su bardağı kadar suyu koydum ve kapağını kapatıyorum. Bu şekilde sıvı bitki besinini hazırlarken bunu en fazla bir gece bekletmenizi tavsiye ederim.
Eğer bir geceden fazla bekletirseniz 2-3 gün ya da daha fazla muz kabuğu içerisinde zaten şeker oranında yüksek olduğu için su sirkeleşecektir. Bu da maalesef çiçeklerde sineklenme ve benzeri olaylara yol açabilir. O yüzden sizlere tavsiyem benim kullandığım gibi bir gece bekletmeniz. Evet, şimdi sizlere bir gece önceden bekletilen muz kabuğu suyunu da göstermek istiyorum. Bu daha önceden hazırlandı. Bakın gördüğünüz gibi muz kabuğu suyu bekleyince bu şekilde oluyor ve bu muz kabuğu suyunu böyle kaşık kaşık menekşelerinize verebilirsiniz. Çok fazla vermenize gerek yok. Her bir saksıya 5 yemek kaşığı kadar verebilirsiniz. Ve bu sıvı bitki besinini 15 günde bir vermeniz yeterlidir menekşelere. Şunu da belirtmek istiyorum. Çiçeklerinize bu şekilde sıvı bitki besinlerini dönüşümlü olarak verebilirsiniz. Sarımsaklı su, muz kabuğu suyu ya da yumurta kabuğu suyunu dönüşümlü olarak verebilirsiniz. Fakat dikkat etmeniz gereken, sizlere tavsiyem her zaman her iki sıvı bitki besini arasında bir normal sulama yapın. Böylelikle çiçeklerinizin gelişimi daha da hızlı olacaktır. Bu sıvı bitki besinleri gerçekten önemlidir. Çünkü evde yetiştirmiş olduğumuz çiçeklerde maalesef kalsiyum, potasyum, fosfor eksikliği olabiliyor. Bu da çiçeklerinizin daha cılız, daha da böyle cansız olmasına sebep oluyor. Evet, bakın bunlar da benim diğer menekşelerim ve bu menekşelerim de çiçeklerini kısa süre önce döktüler ve şimdi bunlara da yine aynı şekilde muz kabuğu suyundan vereceğim. Videomu buraya kadar izlediyseniz eğer kanalıma abone olarak ve beğeni yaparak bana destek olabilirsiniz. Evet, şimdi diğer muz kabuğu suyumu diğer çiçeklerime de vereceğim. Özellikle menekşeleriniz bu şekilde eğer çiçeksizse bu sıvı bitki besinleri gerçekten çiçek açmasını çok kolaylaştıracaktır. Evet, hem muz kabuğu suyunu hem de ben dönüşümlü olarak birçok sıvı bitki besinini bütün çiçeklerimde kullanıyorum. Özellikle kanalımda sizlere değişik yöntemleri de göstermek için ve hepsinden sonuç aldıktan sonra göstermeye çalışıyorum. Şunu da belirtmek istiyorum. Normalde çiçeklerimiz sadece su ile bile çok rahat bir şekilde yeterli ışık aldıkları zaman gelişebilirler. Fakat herkes maalesef aynı şekilde çiçeklerin gelişimini sağlayamayabiliyor. Bu anlattığım sıvı bitki besinleri çiçeklerinizin gelişimine yardımcı olacaktır. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz eğer beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni bildirimlerden, videolarımdan haberdar olmak için sağ köşedeki zil sesini açık konuma getirebilirsiniz. Yorumlar kısmına bol bol yorumlar yapabilirsiniz. Elimden geldiğince hepinizin yorumlarını okuyorum ve sorularınıza cevap vermeye çalışıyorum. O yüzden sizler de kendi tecrübelerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Beni Instagram adresimden takip etmek için hayata dair püf noktalar olarak takip edebilirsiniz. Hemen aşağı linkini bırakıyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.